Kanser en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alıyor. Dünyada her yıl 10 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Yaklaşık her 3 kişiden birinde de 5 önemli risk faktörü sorumlu oluyor. Bunlar fazla kilolu ya da şişman olmak, meyve ve sebzeyi az tüketmek, hareketsiz yaşam sürmek, sigara ile alkol tüketmektir. Dolayısıyla yaşam alışkanlıklarında yapılacak olan değişimlerle kanser riskini azaltmak mümkün olabiliyor. Öyle ki yapılan araştırmalarda risk faktörlerine karşı önlem alındığında kanser gelişimine göre %30 ila 40 gibi önemli bir oranda önlenebiliyor. Bunun yanında çağın hastalığı olarak tanımlanan kanserle ilgili internet ya da sosyal medya mecralarında birçok yanlış bilgi bulunuyor. Kanserle mücadele aşamasında kulaktan kulağa yayılan bu yanlış bilgiler tedavi sürecini de olumsuz etkileyebiliyor. Memorial Ataşehir ve Hizmet Hastaneleri Genel Cerrahi ile Meme ve Endokrin Cerrahisi bölümünden Profesör Doktor Bülent Çitkez, kanser hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgiyi anlatarak şu önemli uyarılarda bulundu. Kanser bulaşıcı mıdır? Kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Kanser bakteri ya da virüs de olmadığı için kişiden kişiye hava ya da temas yoluyla bulaşmamaktadır. Kanser belirti vermeden ortaya çıkar mı? Her tümör ve her kanser aynı şekilde gelişmemektedir. Bazı kanser çeşitleri hemen vücudun yüzeyinde olduğu için çok erken evrede bile belirti verebilmektedir. Özellikle meme, testis, lenf bezleri veya yumuşak doku tümörlerinde cilt altında şişkinlik ilk belirtiler olabilmektedir. Ancak akciğer gibi vücudun içinde ya da karın içi bölgesinde oluşan tümörler ileri evrelerde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle erken teşhis için senelik rutin kontrollerin hayati önemi bulunmaktadır. Mamografi çektirmek meme kanserine neden olur mu? Her ne kadar halk arasında mamografinin meme kanserine neden olabileceği gibi bir inanış olsa bile tıp literatüründe bu şekilde bir bilgi bulunmamaktadır. Yapılan birçok bilimsel araştırmada mamografinin kanseri tetiklediği ya da zemin hazırladığı yönünde bir bilgi mevcut değildir. Tam tersine yapılan rutin mamografi tetkikleriyle meme kanserinin erken evrede tespit edilmesi sağlanmaktadır. Biyopsi kanserin yayılmasına neden olur mu? Kanser ve biyopsi hakkında bu bilgi de doğruyu yansıtmamaktadır. Biyopsi kanserin yayılmasına neden olmamaktadır. Bu yanlış bilginin doğru olduğu düşünülse bile biyopsi yapıldıktan sonra hemen kanser tedavisine başlanacağı için kanserin yayılmasına fırsat bile olmayacaktır. Ailenizde kanser hastası yoksa kanser riskiniz var mı? Bazı kanser türleri kalıtsal olabilmektedir. Ancak meme kanseri örneğinden yola çıkacak olursak, hastaların büyük bir çoğunluğu ailesinde kanser olmayan kişilerden oluşmaktadır. Bu nedenle ailesinde kanser olmayan kişilerin kanser olmayacağı bilgisi doğru değildir. Ancak ailesinde kanser hikayesi olan kişilerin kanser bakımından daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu nedenle rutin sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi önemlidir. Erkeklerde meme kanseri olmaz mı? Erkeklerde de meme kanseri vakaları görülmektedir. Erkek meme kanseri oranı kadınlara oranla çok daha düşüktür. Her 100 kadın meme kanserine karşılık bir tane erkek meme kanseri vakası görülmektedir. Bitkisel destekler kemoterapiden daha etkili mi? Yapılan bilimsel çalışmalarda bitkisel ürünlerin kemoterapi yerine kullanılmasının faydasının olmadığı ortaya konulmaktadır. Hastalar antioksidan özellikleri nedeniyle kemoterapinin yan etkilerini azaltmak için kullanılan zerdeçal, propolis, çörek otu yağı gibi bitkisel ürünler kullanabilmektedir. Ancak destek amaçlı da olsa kullanılan bitkisel kemoterapi ilaçlarının etkinliğini azaltabilmektedir. Bu nedenle kemoterapi ile birlikte kullanımı sonucunda ilaç etkileşimine yol açabileceği, kemoterapi etkinliğini azaltabileceği ya da yan etkisini artırabileceği unutulmamalı ve kemoterapi sürecinde beraber kullanılmamalıdır. Meme kanseri oldum, mememi kaybeder miyim? Günümüzde meme kanseri ameliyatlarında meme koruyucu cerrahi ön plana çıkmaktadır.
Gelişen teknoloji ve kemoterapi yöntemleri sayesinde ileri evre meme kanserinde bile meme koruyucu cerrahi uygulanabilmektedir. İleri evre meme kanserlerinde kemoterapi tedavileri uygulanarak evre küçültülmekte, arkasından meme koruyucu cerrahi yapılabilmektedir. Meme içinde yaygın tümörlerde bile subkuton mastektomi denilen memenin içinin küçültülüp boşaltılarak silikon yerleştirildiği cerrahi yöntemlerle meme korunabilmektedir. Tedavi olsam da kanser geri gelir mi? Erken evrede teşhis konularak tedavi olan hastalarda başarı oranı artmaktadır. Tedavinin ardından özellikle 5 sene sonra kanser riski hiç kanser olmamış kişilerle neredeyse aynıdır. Ancak daha önce hiç kanser olmamış kişilerde bile kanser olma riski varken kanser hikayesi olan kişilerin riskinin daha fazla olduğu da bilinmektedir. Emziren kadınlar meme kanseri olmaz mı? Maalesef meme olan her yerde meme kanseri riski gelişebilir. Emziren kadınlarda hormonal durumlarından dolayı meme kanseri riski azalmaktadır. Riskin azalması emziren kadınların meme kanseri olmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle hangi dönemde olunursa olunsun, memede kitle varlığında zaman kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır. Bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra şimdi de kanserden korunmanız için almanız gereken 12 etkili önlemi şöyle sıralıyoruz. 1. Haftanın 5 günü tempolu yürüyün. Yapılan çalışmalarda haftada 5 gün 30'ar dakika tempolu yürüyenlerde meme, kalın bağırsak, rahim ve prostat kanseri daha az görülmüştür. 2. Fazla kilolarınızdan kurtulun. Bu nedenle sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile ideal kilonuza kavuşmanız kansere karşı önlemde büyük önem taşımaktadır. 3. Sigarayı hemen bırakın. Sigara başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok kanser türünün gelişmesine yol açan en önemli etkendir. Sigara ve tütün kullanımı en az 10 farklı kanserin oluşmasında doğrudan ya da dolaylı olarak etkili oluyor. 4. Sağlıklı ve dengeli beslenin. Sebze ile meyve tüketin ve kanser riskini artıran gıdalardan uzak durun. Ayrıca sebze ile meyveleri mevsiminde tüketin. 5. Etleri mangalda yakmamaya dikkat edin. Zira pişirme sırasında ortaya çıkan polikislik aromatik hidrokarbonlar kanser riskini artırıyor. Bu yüzden mangal kullanacaksanız etleri yakmamaya dikkat edin. 6. İşlenmiş ürünlerden kaçının. Kanserden korunmak için işlenmiş ürünleri mümkün olduğunca tüketmeyin. Sosis, salam, sucuk ve jambon gibi işlenmiş et ürünlerini mümkün olduğunca az tüketin. 7. Alkollü içecekleri bırakın. Alkol tüketimi baş, boyun bölgesi, yemek borusu, karaciğer, kalın bağırsak, pankreas ve meme kanserlerinin bilinen sebeplerindendir. Dolayısıyla alkollü içecekleri hiç tüketmemeniz en doğrusudur. 8. Enfeksiyonlara karşı önlem alın. Dünyada her 5 kanserden biri kronik enfeksiyonlara bağlı gelişiyor. Dolayısıyla enfeksiyonlardan korunmak için önlem alınmalı, hastalık geliştiyse kronikleşmemesi için zaman kaybetmeden bir hekime başvurulmalıdır. 9. Aşıları ihmal etmeyin. Kanserden korunmak için dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da aşılarınızı düzenli yaptırmak olmalıdır. 10. Düzenli ve kaliteli uyku şart. Uykusuzluk da kanser riskini artıran önemli etkenler arasında yer alıyor. Dolayısıyla düzensiz ve kalitesiz uyuduğunuzda hormonlarla metabolizmanız işlevini yerine getiremeyince kanserin gelişme riski artıyor. 11. Tarama programlarını aksatmayın. Herhangi bir yakınma olmasa bile tarama testlerinin düzenli olarak yaptırılması yaşamsal önem taşıyor. 12. D vitaminine dikkat edin. Son yıllarda yetersiz D vitamini alımıyla bazı kanser türleri dahil pek çok hastalığın gelişme riski arasında ilişki olduğu biliniyor. Deride D vitamini ulaşabilmesi için vücudun eller, kollar, bacaklar ve yüz gibi en az %25'lik kısmının 15 ila 20 dakika süreyle güneş ışınları alması yeterli oluyor.